Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün şu bölgede biraz güneş alan bir yerimiz var. Buraya domates dikmeyi düşünüyoruz. Fidelerimiz büyüdü. Daha önce fidelerimize ekmiştik. Tabii onların videolarını sizlerle paylaştık. Fidelerimiz büyüdü. Özellikle domates fidelerimiz şu anda dikilebilecek büyüklüğe ulaştılar. Şimdi onların dikimini yapacağız. Yerini hazırlayıp dikimini size ayrıntılı olarak göstereceğim. Tabii önce domatesleri dikeceğimiz yeri hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki benim çapam yok. Buraya traktör de girmiyor. Zaten ağaçlar çok sık. Dolayısıyla kazmayla ya da bel var. Belle ben bu işlemleri yapıyorum. Yani fidelerimi, dikeceğim yerleri genelde kazmayla hazırlıyorum ya da belle hazırlıyorum. Tabii kışın belleme yapılabiliyor. Toprak nemli olduğu için, biraz da yumuşak olduğu için. Baharda ve yazın artık kazma kullanmak lazım. Şimdi fidelerimizin yerini hazırlamaya geçelim. Evet, burada bir çam ağacımız vardı. Kurudu. Şimdi burada kökleri var. Şöyle görüyorsunuz. Gövde burada. Şu tarafa doğru da kökleri gidiyor. Kazmayı çalıştırmakta zorlanıyoruz. Bunların tabii kesilip buradan çıkması lazım. Evet, hem otlarını kazmış oluyoruz hem de yerini kazmış oluyoruz. Çünkü böyle kazmazsak, yani sürülmezse diktiğimiz fidelerin kökleri derinlere doğru gidemez. Onun için yaklaşık bir 25-30 santimlik derinliğe kadar bunları kazmamız gerekiyor. Tabii buralar çapa motoruyla sürülebilir, kazılabilir ama alan küçük olduğu için hem de spor maksadıyla, yani küçük bir çapa motoru alınabilir ama ben almıyorum. Amacım spor yapmak. Yani belki kıymetli izleyenlerim diyebilir ki bir tane çapa al, çapa motoru. Düşündüm ama vazgeçtim tekrardan da, çünkü evet, havuçlarımızı sökmedik. Geçen seneden kalma. Çürümüş gerçi. Canlı gibi ama yarı canlı. Kıymetli izleyenlerim, şimdi fidelerimizin yerini
kazma işlemlerini, belleme işlemlerini tamamladık. Şimdi tırmıkla düzleme işlemleri var. Burayı ne yapacağız şimdi? Tırmığımızla şöyle karık dediğimiz sistemi hazırlayacağız şimdi. Yani damlama sistemi yapmıyorum ben. Salma sulama yapacağım için böyle karıklarımızı ayarlamamız gerekiyor. Öncelikle tırmıkla. Yani suyu bıraktığımız zaman tabii ki şu taraftan göndereceğiz suyu. Yani akıntı bu tarafa doğru. Şurada bir çukurluk var. Şimdi şu topraklardan biraz şöyle oraya doğru çekerekten bu çukurluğu doldurmuş olduk. Şu arka tarafta biraz çukur gibi. Şuradaki toprakları da bir miktar şu çukur bölgeye doğru ittireceğiz şöyle. Evet. Şimdi burası tamam. Yine aynı işlemi diğer karıklarımız için de yapacağız şöyle. Kıymetli izleyenlerim, karıklarımız tamam. Şu tepelediğim yerlerde toprak yumuşak. Aralarda delikler, boşluklar var. Suyu bıraktığımız zaman bu boşluklardan taşmasın, gitmesin diye buraları böyle sağlamlaştırıyorum. Şimdi bundan sonraki işlemimiz hayvan gübresi koyacağız karıklarımızın içine. Ondan sonra da domateslerimizi getirip buraya dikeceğiz inşallah. Kıymetli izleyenlerim, tabii şöyle gübre getirdim. Biz toprak gübresi diyoruz ya da taban gübresi. Tam şimdi hangi kimyasallardan oluşuyor bilmiyorum. Bir sonraki paylaşımlarımda inşallah torba içeriğine bakarım. Şöyle gördüğünüz gibi çok atmayacağım. Yani kimyasal atmak istemiyorum ama çok az da kullandığımı daha önceki videolarda söylemiştim. Çok az. Tabii daha çok hayvan ve hayvan gübresi ve tavuk gübresi kullanıyorum. Bu kimyasalı da az da olsa kullanıyoruz. Şimdi şöyle arabamızda hayvan gübrelerimiz var. Şimdi bunları bu karıklarımıza şöyle evet döküyorum. Tabii bir dikerken döküyoruz. Bir de belli büyüklüğe ulaştığı zaman tekrardan hayvan gübresi döküyoruz. Şimdi arabamızda da var. Tabii şöyle orta noktaya bunu da bir kısmını şöyle dökelim. Bir kısmını da şöyle ve yine
karıklarımıza bunu dağıtalım. Sırada gübrelerimizi, hem hayvan gübremizi hem de kimyasal gübremizi karıştırmak için şöyle çapa, hem de tezekler oluşmuş. Tabi belledik, kazdık büyük kazmayla. Hem bu karışım sağlansın diye hem de tezekleri şöyle ezmek için küçük çapamızı kullanıyoruz şöyle. Her iki gübre de toprağa iyice karışmış olacak. Gördüğünüz gibi yani yüzeyde çok bir şey kalmadı. Gübre parçaları toprağa karıştı. Bu şekilde gübre karıştırma ve tezek ezme işleminde bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi sırada fidelerimizi getirip dikme işlemi var. Şimdi seramıza doğru gidiyoruz. Fidelerimizi alacağız. Karıkların işlemleri bitti. Bu ara 10 gün falan oldu. Video paylaşmıştım. Şu anki fidelerimizin durumu, evet, gördüğünüz gibi özellikle domates fidelerimiz bayağı bir büyüdü. Sağdaki, en sağda biberlerimiz var. Ortada acı biberimiz var. Sağdakiler tatlı biber. Köşedeki domatesler Bursa domatesi. Onun şeyi de orada, ambalajı karıştırmayayım diye. Şu da yerli domateslerimiz. Yani çok aynı dikmiştim. Ama iyi gelişti. Şimdi bu domateslerden yerli domates dikeceğim şimdi. O hazırladığım yere şöyle bir bez ayarladım. Islak bir bez. Tabii bunu bir kovaya da koyabiliriz. Bayağı büyüdü domateslerimiz. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Yani bu hemen su kaybetmemesi için böyle koyacağım. Yani hemen dikeceğim. Gerçi yapmasam da, böyle beze koymasam da olur ama en azından size göstermek için de böyle beze koyuyorum. Yani bunu ıslatıp bir kovaya da koyabiliriz. Böyle bezle birlikte kovaya koyabiliriz. Gerçekten güzel büyüdü. Bunlara ben sadece hayvan gübresi koydum. Çok az önce attığım, yani size söylediğim taban gübresi dediğimiz toprak gübresi de koyduk. Şöyle sık yerlerden, yani büyüklerini ve sık yerden almaya çalışıyorum. Çünkü o küçükler de büyüsün. Bunları bir dikelim. Evet. Şöyle büyük ve sık yerlerden alıyorum. Şimdi daha önce kapya biber dikmiştim seramızın içine. Onları sizlerle paylaştım. Yani onlar büyüdü. Salatalıklarımız var. Onları
sizlerle paylaşmıştım. Salkım domates dikmiştim yine. Onu da paylaştım sizlerle. Şimdi dış mekana domateslerimizi dikeceğiz. Yani fide pahalı. Biber, kapya biberi 7 TL'ye almıştım. Şimdi bu domateslerin tüplü olmasına gerek yok. Şaşırtabiliriz. Yani biber, bamya, domates, patlıcan, bunlar şaşırtılabilir. Yani söküp istediğiniz yere böyle benim yaptığım gibi dikebilirsiniz. Ama kabaktır, salatalıktır, bunları şaşırtamayız. Eğer söktüğümüz zaman bitmez. Yani başka yere götürüp dikeceğimiz zaman onlar bitmez. Şimdi kıymetli izleyenler, bu herhalde yeterli. Tabi bunları da biraz zedeledik gibi. Tekrardan bunları bir sulamamız gerekiyor. Evet. Bu çünkü toprakları oynadığı için sulamamız gerekiyor ki o aradaki boşluklar tekrar toprakla dolsun. Şimdi ben yarın da dikeceğim. Artarsa yani bunlar o yere yeter. Yani şurada bir 50 tane şey var. Parayla almış olsak bir sürü para ediyor. 250 TL eder galiba. Biz burada kendimiz fidelerimizi yetiştirmiş olduk. Şimdi dikim işlemine geçeceğiz. Kıymetli izleyenlerim, şimdi suyumuzu açtık. Bunları dikeceğiz. Tabi olabildiğince derine dikmekte fayda var. Derine ve yani yarım metre arayla dikmemiz gerekiyor. Şöyle ama ben sık dikeceğim çünkü burada ne var? Burada dana burnu var. Yani 30 santime dikmeye çalışacağım. Evet, şöyle inşallah görünüyordur. Dibinde de bir küçük varmış. Onları da şöyle dikeyim. Derine olabildiğince dikmek lazım. Dediğim gibi dana burnu var. Ben biraz sık dikeceğim. Eğer ki bu hayvan bunları yemezse tabii seyretmek gerekiyor. Tabii dikerken kırmamak lazım. Kıymetli izleyenlerim, şöyle tutuyorum ben. Bu şekilde bastırıyorum. Kökünü kırmadan. Bir de bunları akşamüstü dikmek lazım serinlikte. Şu anda saat 6 civarı. Yani akşamüstü. İkindi vakti dikmek lazım. Yani 3'ten sonra dikmek lazım. Çünkü sıcaktan etkileniyor. Şu da kırık. Öyle dikeceğim. Çünkü domatesler daldan da bitiyor. Yani onu da söylemiş olayım. İlla kökleri olması gerekmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik miydi bilmiyorum. Bismillah demediysek her hayrın başı Bismillah. Bir de kıymetli izleyenlerim, tabi ileride belki paylaşırım ama domates çiçek olana kadar sulanmaz. Kazacağız sürekli, sulamayacağız. Kalan kısma
Şimdi öbür taraflar biraz gölge gibi. Oralara biber dikeceğim sonra. Buralar çünkü domates gölgede hiç olmuyor. Ama biber biraz oluyor. Domateslerimizi dikme işlemlerine tabii devam ediyoruz. Ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Mümkünse yani aynı yere her sene aynı ürünü dikmemek lazım. Değişiklik yapmak lazım. Yani bir sene domates dikiyorsak bir sene biber, patlıcan. Yani değiştirerek dikmekte fayda var. Ben o şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii nadasa bırakmıyoruz. Sulu tarla olduğu için sulu bahçe. Nadasa bırakmaya gerek yok. Genelde susuz yerlerde nadasa bırakıyorlar. Dolayısıyla tabii nadasa gerek yok. Biz her sene bir şeyler diktiğimiz için değişiklik dikmek lazım. Evet, bu ara karığımızı iyi yapamamışız. Bakınız şuradan su almaya başladı. Şurayı şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Eğer bu işlerle uğraşanlar varsa tabii onlar nasıl yapıyorlar? Tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bilgilerini de bizimle paylaşırlarsa sevinirim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.